Herkese merhaba. Bugün sizlerle mısır kovası atkı çalışmasını yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir mısır kovası görünümümüz var. Atkımızı tamamladıktan sonra hemen üzerine şöyle göstereceğim size. Üzerine popcorn çalışması yapıyoruz. Zaten atkımızda mısır kovası, o yüzden popcornlarımız çok yakıştı. Şimdi bunu bana kızım Instagram'dan bir reel atmıştı. Orada görmüştüm ama YouTube'da çok fazla yapım videosu yok. Sadece yabancı kanallarda shorts video olarak var. Bunun dışında ben yapım videosu görmedim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Biraz açalım. 2 metre uzunluğunda atkımızı ördükten sonra burada popcorn çalışmasını yapıyoruz. Ben elimde olan ipleri kullandım. Sizler tabii ki daha kırmızı bir renk kullanabilirsiniz. Benimki biraz bordoya yakın oldu. E, Bunun dışında 4,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Atkımın genişliği 22 santimetre oldu. Biraz daha küçük olsa daha iyi olurdu. Sizler 20 santimetre ya da 18 santimetre olacak şekilde şöyle bakın göstereceğim. Şöyle çalışırsanız daha güzel olacaktır. Ben biraz geniş bir atkı çalışması yaptım. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen atkımızın yapımına başlayalım. Başlarken şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Sizler kullanacağınız ipe göre ve tığ numarasına göre zincirlerinizi daha fazla çekin. Ben burada küçük bir örnek parçası üzerinde anlatacağım. Şimdi burada ilk sırayı ördükten sonra hemen ölçün. Ondan sonra ya da zincirde de ölçebilirsiniz ama zincirin üzerine bir sıra ördükten sonra biraz toplama yapabilir. O yüzden ilk sırayı ördükten sonra ölçün. 18 ya da 20 santimetre genişliğinde olması yeterli. Hemen başlangıçta 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Sırasıyla bütün zincirlerin içine ikili trabzanlar yapıyoruz. Her iki sırada rengimizi değiştireceğiz. Hemen bu sırayı tamamlayıp yeni sıraya nasıl başladığımızı da göstereceğim. Önemli olan burada dönüşler ve ipleri nasıl değiştirdiğimiz. Ayrıca popcorn modelini de yaparken yine ipleri gizleyeceğiz. Bunun dışında atkımızın yapımı çok kolay. Evet, şöyle sona kadar geldim. 12 tane zincirin üzerine şöyle hemen sayalım. Siz de buradan yola çıkarak ona göre zincir çekebilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ikili trabzanımız var. Yani 22 tane zincir çekerek başlayabilirsiniz. Dönüşlerde 3 zincir çektim ve döndüm. Hemen buradaki ilk boşluğa değil, ikinci trabzanın üzerine. İkinci trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Evet, sırasıyla bütün trabzanların üzerine yine ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle ikisini birlikte, ikisini birlikte. Evet, sona kadar geldim. Şimdi sonda şurada ilk zincirimiz var. Hemen burada zincirimizin, bakın burada biraz küçük olmuş zincirimiz. Şöyle ilkin üzerine batıyorum. Kenarlarda bunu unutmayalım. Zincirlerimizin ilk zincirin üzerine. Çünkü ilk zincir trabzanın olduğu yerde gizlenebiliyor. O yüzden biraz zincirlerimizi gevşek çekelim dönüşlerde. Şimdi burada rengimizi değiştirirken şöyle bir ip aldım. Hemen diğer ipimi de alacağım burada. Şimdi öncelikle buraya batıyorum. Buradan şöyle tığımı şöyle üzerine koyacağım ipimi. Hemen buradan kırmızı rengimle bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Bu ilmeklerimi tutuyorum. Daha sonra hemen beyaz rengime geçeceğim. Son iki ilmeği yeni rengimle topluyorum. Ve hemen bir zincir çekiyorum ilmeklerimiz gevşemeden. Burada da çok fazla çekmiyoruz.
Şöyle biraz hafif çektim. Hemen 2 3 zincire tamamladım. Döndüm. Sırasıyla devam ediyorum. Yine burada ilk trabzanın üzerine değil, ikinci trabzanın üzerine batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. 2 sırayı. Daha sonra bir kez daha rengimizi değiştirmeyi göstereceğim. Evet, tekrar sona geldim. Hemen burada yine ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Yine ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. İlk trabzanın değil, ikinci trabzanın üzerine battım. Tekrar ikili trabzanlar yapıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi yine rengimizi değiştireceğiz. Tığıma bir ip aldım. Şimdi buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Şöyle beyaz ipimi, bakın önce kırmızı rengimi tığın üzerine attım. Çok gergin olacak şekilde atmıyorum. Çok gevşek de bırakmıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi topladım beyaz rengimle. Buradaki ilmeklerimi tutuyorum. Hemen kırmızı rengimi aldım. Sol 2 ilmeği kırmızı rengimle şöyle topladım. 1 2 3 zincir çektim. Evet, hep kenarlar bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben 2 sıra daha öreceğim. Burada ilkinin değil, ikincisinin içine batıyorum. 2 sıra daha öreceğim. Daha sonra popcornları nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bir kez daha ben beyazla 2 sıra ördüm. Sonda yine ipimizi nasıl değiştirdiğimizi göstereceğim. Hemen burada ilk zincirin içine, yani son trabzanın ilk zincirin içine battım. İpimi önce tığımın üzerine alıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. İlk 2 ilmeğimi topladım. Diğer 2 ilmeğimi bu şekilde tutuyorum. Çok fazla gevşemesin diye. Tekrar sol 2 ilmeğimi, rengimi değiştirdim ve 3 zincir çekerek devam ediyoruz. Şimdi ben buradan sonra artık devam etmeyeceğim. Bir zincir çektim, burada ipimi kestim. Hemen şu beyaz rengimizi son sırada şöyle, burada aslında kesmemize gerek yok ama yine de şöyle keserek göstereceğim. Şöyle beyaz rengimi aldım. İpimi biraz uzun bıraktım. Hemen şöyle bir ilmek attım. Şimdi ipim altta kalacak. Şöyle ipleri değiştirdiğimiz kenardan ilerliyoruz. Bakın burada ilk 2 trabzanın ara boşluğuna batacağım. Şimdi burada ilk ilmeğimiz olduğu için burada önce sabitlememiz gerekiyor. Bakın ilmeğim böyle üstten batıyorum. Alttan ipimi aldım ve burada bir zincir çektim. Hemen burası başlangıç olduğu için hemen şu trabzanımızın başlangıçtaki boşluğa değil, trabzanımızın üzerine batıyorum. Hemen dibine battım. Buraya yine şöyle çok sıkı olmayacak şekilde bir zincir daha çektim. Tekrar boşluğa batıyorum. Boşluktan bir ilmek aldım ve bir zincir çektim. Şimdi tekrar bu trabzanımızın şöyle dibine batıyorum. Buradan bir ip aldım ve bir zincir çektim. Tekrar boşluğa battım, bir ip aldım, yine bir zincir çektim. Şimdi biz buraya kadar hem boşlukta hem de trabzanın
şu başlangıç kısmına batarak her sıraya 2 zincir çekmiş olduk. Burası başlangıç olduğu için, gerginlik oluşmaması için başlangıçta bu şekilde 4 zincir çektim. Şimdi burada son olarak bakın, önce trabzanın dibine, sonra boşluğun içine bir zincir çektim. Şimdi bu trabzanın dibine batmadan atlıyorum burayı. Direkt boşluktan şöyle bir zincir çektim. Çok gevşek çekmenize gerek yok. Çok sıkı da olmasın. Şimdi sıradakinin burada boşluktan aldım. Sıradakini trabzanın dibine batıyorum. Tekrar bir tane de boşluğun içinden alıyorum. Yani bir çift bir tek yapıyorum aslında. Şimdi buradaki trabzanın dibine batmadan boşluğa battım. Bir zincir çektim. Şimdi tek olarak yaptım. Tekrar trabzanın buradaki dibine battım. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Zincirimi çektim. Tekrar boşluğa da bir tane yapıyorum. Şimdi sona geldim. Burada da yine gerginlik oluşursa kontrol edin. Çift çift bir tane de tek yapabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Yani bu tamamen elinizin yapısına bağlı. Tekrar burada trabzanın dibine battım. Bir sıraya 2 zincir denk geldi. Son boşluğun içine bir zincir. Şimdi burada bitireceğim için yine son şöyle hemen ilmeğin üzerine, trabzanın üzerine de şöyle bir zincir çektim. Tekrar bir zincir çekip ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Bunları daha sonra iğne yardımıyla bu aralarda, şu aralarda gizleyebilirsiniz. Birazını da popcorn yaparken gizleyeceğiz. Hemen şöyle tığıma başlangıç ilmeğimi attım. Şimdi burada bu kaydırma zincirlerimizi çektiğimiz, bakın burada yine trabzanlarımız duruyor burada. Bir trabzanlarımız var. Hemen araya batıyorum. Buraya başlangıçta şöyle 2 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 2 sık iğne yaptım. Bu başlangıç gergin olmasın diye bu şekilde başlıyorum. Sıradaki trabzanımızın üzerine bakın buraya geldim. Şöyle aradan buraya geldim. Kaydırmaların içine batmıyoruz, yani zincirlerimizin. Buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım aynı yere. 2 3 4 ve beşincisi. İlmeğimi şöyle uzattım, tığdan çıkardım. İlk trabzanın üzerinden ön taraftan bu şekilde tığımı taktım. İlmeğimi tekrar taktım ve buradan çektim. Hemen bir zincir çekiyorum. Şimdi sırada 2 tane trabzanımız var. Yani 2 trabzan sıramız var. Hemen buradan aradan batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yanına bir sık iğne daha yaptım. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Şimdi sıradaki boşluğa yine 5 tane, yani trabzanımıza, yatay trabzanımız, buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 4 ve 5. Tekrar ilmeğimi çıkardım. İlk trabzanın üzerinden battım. İlmeğimi bu şekilde takıyorum. Tekrar şöyle çektim ve bir zincir çektim. Şimdi her zaman iki sıra değil de 1,5 sırada 3 tane sık iğne yapıyorum. İplerin gelişine göre de biraz böyle gizlemek için. Şimdi burada mesela şurada çok az görünüyor. Kırmızı ipimiz, hemen sıradakinin üzerine atlıyorum. Bakın burada hemen yanına bir tane yaptım. Hemen bu tarafa atlıyorum. Buraya geldim. Bu sık iğnelerimizi de çok sıkı yapmıyorum. Yan yana 2 tane yaptım. Tekrar şöyle sıradaki trabzanımızın boşluğa girdim ve 5 tane ikili trabzan. 3 4 ve 5.
Şimdi bu aradaki iplerimiz görünmesin diye buralarda 3'ten fazla trabzan yapmayalım. Çünkü o zaman burada volanlanma olur ve o zaman popcornlarımız düzgün durmaz. Çok gergin de olmasın. Yani burada aslında çok da hep sayılara göre ilerlemedim. Bu sık iğneleri yaparken bazen tam dibine yaptım. Bazen trabzanın gelişine göre biraz daha ileriden yaptım. Yani hepsini aynı sıraya denk getirmedim. Gördüğünüz gibi bakın burada da. Birincisi burada. İkincisi bir sıra var arada. Üçüncüsünde bir, iki, üçüncünün üzerine geldi. Yani bu nasıl ilerlediğini örerken sizler de fark edeceksiniz. Hemen buradan aldım. Yine sonda da şöyle 2 tane, hatta 3 tane de yapabiliriz. Çünkü bu kenar kısımları gerginlik oluşmasın diye. Evet. Tekrar bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi aralarda hep 3 tane popcornumuz var. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle hemen atkımızda da tekrar bakalım. Aralardan gördüğünüz gibi birazcık görünüyor bu kırmızı renklerimiz. Bunu ören herkes de aynı şekilde olmuş. O yüzden bunlar hiç önemli değil. Zaten sardığımız zaman gördüğünüz gibi hiç belli olmuyor. Çok güzel bir görünüme sahip. Şöyle yan tutacağım biraz rahat görebilmeniz için. Evet, atkımızın yapımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.